Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda farklı bir motif tekniği göstereceğim sizlere. Kullanmamız gereken malzemeler, 2 tane ipim var, 2 renkli olması yeterli. Markası Peria Baby Soft. Kalem kullanacağım ben bu motifi yaparken arkadaşlar. Tığım 2 milimetre ve bir de makasım var, her zamanki gibi başımın tacı. Yanımdan ayırmadığım. Şimdi motifimizi nasıl yapacağımızı geçebiliriz arkadaşlar. Beyazla başlıyorum. Parmağıma doladım ve bir tane zincir çekiyorum. İpimi sabitlemek için. Ardından kaleme doluyorum. Şöyle bu şekilde alıyorum ve üstünden bir ilmek alıyorum. İpimi sabitledim. Ardından bir ilmek daha alıyorum. Burada kalan ip arada kalıyor arkadaşlar. Artan ipimizi arada yürütüyoruz. Hem sökülmemesi hem temiz kalması için. Bu şekilde arkadaşlar kalemimizin üstüne ilmek atarak devam edeceğiz. Toplamda 36 tane ilmek olması gerekiyor. Yine bu motifi çok amaçlı kullanabilirsiniz. Bebek kıyafetlerinde, battaniyelerde, dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok cici bir motif olacak. Yapımı da kolay. Kalem kullandığım için zor görünebilir belki ama aslında çok keyifli. Elleriniz alıştığı zaman yapmaktan çok keyif alacaksınız. Sadece biraz fazla ip gidiyor bu motifi yaparken alt kısmına. Üst kısmı öyle değil. Üstü daha kolay. Arada böyle ipin katlarına ayrılabiliyor. Bu da normal. Sonuçta düz örmüyoruz. Ben hemen kaç ilmek yaptığıma bir bakacağım. Eksik ya da fazla yaptım mı saymak istiyorum. 36 tane olması gerekiyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 tane yaptım. Hemen 6 tane daha ekliyorum. Altı tane daha ekledim arkadaşlar. Toplam 36 tane oldu. Şimdi ilmeğimi burada koparmayacağım, ipimi daha doğrusu. Ama sökülmemesi için de şöyle kalemimin bu tarafına geçirmek istiyorum. Şimdi mor ipime geçiyorum arkadaşlar.
tane zincir atıyorum. Bir tane zinciri yaptım arkadaşlar. Burada baştaki ilk yaptığımız ilmeğe ipimi birleştiriyorum, sabitliyorum. Bu şekilde. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Hemen, pardon, biraz takıldım. 2 3, hatta 2 çekelim burada. Bir tane ilmek atlıyorum. İkinciden tığımı geçiriyorum ve ikili trabzan yapacağım. Aynı ilmeğin içine tekrar ikili trabzan. Aynı ilmeğin içine üçüncü ikili trabzanı da yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Tekrar aynı ilmeğin içine ikili trabzan yapıyorum. Üç tane daha olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi arada 2 tane bırakıyorum. Üçüncü ilmekten tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. Sonra ipime doluyorum tekrar. Tığıma ipi doluyorum. 2 tane daha arada ilmek bırakıyorum. Üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım aynı ilmeğin içine. İki tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağım aynı ilmeğin içine. Tekrar arkadaşlar arada 2 tane ilmek bırakıyorum. Üçüncüye tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar tığıma ip doluyorum. Arada 2 tane bırakıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu işlemi bu sıra bitene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Toplam 6 tane olacak sıra bittiğinde. Bu tepelerden 6 tane olması gerekiyor. Eğer ki ben 36 tane dedim ama sizin örme şeklinize göre buradaki ilmek sayısı az gelirse zaten ipimizi kesmemiştik. Sonuna ekleyebilirsiniz tekrar eksik kalan ilmeklerinizi. Bu şekilde arkadaşlar ben devam edeceğim. Hepsi bittiğinde göstereceğim size. Evet, 6. tepeyi de yaptım arkadaşlar. Buradaki son ilmeğin tepesine tığımı geçirip sık iğne yaparak sabitliyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ipimi kesiyorum arkadaşlar. Burada da az önce zaten ipimizi sabitlemiştik. Onu da keseceğiz ama kesmeden önce bir tane zincir çekeceğim ki sökülme yapmasın. Buradaki ipimi birazcık uzun kesiyorum. Şimdi bu örgümüzü kalemden çıkartabiliriz.
İstediğiniz herhangi bir kalemi kullanabilirsiniz. Kurşun kalem de kullanabilirsiniz. Elinizi ne varsa arkadaşlar orta kalınlıkta bir kalem kullanmanız yeterlidir. Bu şekilde çıkardık arkadaşlar. Şimdi iğnemizden kestiğimiz ipi geçiriyoruz. Buradaki deliklerin arasından örgünün tamamını geçiriyoruz. Bu şekilde bir tur daha attıracağım. Sonra sıkılaştıracağım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde motifimiz olmak üzere şu arkadan birleştiriyoruz. Hemen burada bir düğüm atabiliriz. Düğüm atacaktım ama bir saniye ipim çıktı. Evet, tekrar ipimi taktım. Şu aralardan kalan ipi yürütelim arkadaşlar. Sonra keseceğim. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok şirin bir motif oldu. Yalnız bu motifi eğer isterseniz burasına, üst kısmına boncuk da koyabilirsiniz. Ben o şekilde de göstereceğim size şimdi. Boncuğumuzu koyduk. Kendi ipinden ipi iğnemizi geçirdik arkadaşlar. Ardından bu şekilde boncuk koyarak da değerlendirebilirsiniz. Sizlere fikir olsun. Evet, motifim hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.